Aynen o. Neyse çok yakışmadı bize ya. Hızlı durup aslında sen böyle bir insan değilsin. sen değildin hiçbir zaman falan deyip giriyordu. One Piece'in finali nasıl olacak? Tahminin var mı? Vermek zorundasın bu soruya, cevap ben ne bileyim. Ama kayıtta mı izleyemedi, patladı ya. 3 turun Bırakırdım. ses kaydı hakkında bir sorunumuz var mı? Dojo'nun yeni bölümüne hoş geldiniz. Yeni serimizde yeni soru cevap serimizde bugün 2. bölümündeyiz. Sevgili Erol Çelik'le beraber soru cevap yapacağız. Sohbet eşliğinde podcast. Teşekkürler. Bakalım bu serilerin hepsine hakim misin? Hadi bakalım. Naruto. Hakim, evet. Büyümenin ve dostluğun hikayesi mi? Naruto'yu bize biraz anlatsana. Soru Nasıl? mu bu? Evet. Büyümenin ve dostluğun hikayesi mi? Ya zaten Naruto hani böyle dostluk, hani böyle ben yenemedim tek başıma ama dostumla beraber yenebilirim bu işinin hikayesi birazcık. Peki neyini seviyorsun? Sen Naruto'yu nasıl Ben Naruto'nun neyini seviyorum? Güç sistemi çok güzel olan bir anime ve aynı zamanda hikaye akışı da çok güzel. Böyle çok zorlamayacak insanı ve gayet de güzel. Kült shonenlerden bir tanesi zaten. Peki One Piece maceranın hiç bitmeyen yolculuğu diye not almışım. Notlara bak. Ya One Piece hani hiç bitmeyen bir hikaye anlamında. Yani evet, olabilir. Yani mesela diyebiliriz. One Piece adı neden One Piece? Çünkü bütün korsanlar One Piece adında bir şeyi arıyorlar. Hazineyi arıyorlar. Ve aynı zamanda kimse nerede olduğunu bilmiyor. Bundan kaynaklı olarak aslına bakarsan kör bir dizi. Aynen. Ve ne zaman biteceği belli değil. Ama tabii bunlarla alakalı da dedikodular var efendim. Bir şey söyleyeceğim. Hiç hani milyonuncu kez çekilen bir animede hala bir hazineyi bulamamak sıkıcı değil mi abi ya? Tam tersi. Ne alakası var? Abi nasıl değil ya? Yani ya onu bulmaya çalışırken şimdi bak, aralarındaki hikayeyi görüyoruz. Tüketim toplumunda bir Netflix'e bir film geliyor. Lan bir bakalım filme diyoruz. Daha başlangıç 5. dakikada diyoruz. Adam $1 milyon harcamış. Umrumuzda değil. Adam One Piece'de bir tane kaç bölüm oldu? 1200 mü? 1300 mü? 15.000 mi? Ne? 1300 olmuştur. Peki niye bu ikisiyle ilgili çok fazla yorum yapmadım? Peki Attack on Titan ne demişim? İdealizmin çöküşü mü? Devrim mi? Attack on Titan'ı sen kendi... Ya ben böyle biraz yapay zekayı da sordum, hani sence özeti nedir bu işin falan filan diye. Ama hani seni de şaşırtmak için böyle bir yol izledim. Şimdi Attack on Titan. Yani Attack on Titan devrim. İdealizmin çöküşü mü? Yani bir İdealizmin çöküşü ne demek? Yani filmde ideallerin olmadığı, bütün ideallerin yıkıldığını anlatıyor mu? Ya çok basitleştirilmiş ya sanki bir alkol içiyorsun zannedecek. Ya yok ya. yeni bir tane çocuk var ya, CD satıyor. O da öyle getiriyorlar, bir CD veriyorlar, oyun CD'si bu. Onun gibi tripler yapmaya başladın da o yüzden. Konsol oyun. Konsol oyun mu bilmiyorum bu. Önüme çıkıp kaç duruyor. Yaptı. Aynen o. Neyse çok yakışmadı bize ya. Okidoki. Aynen. Kolonya Man. Attack on Titan, yani bilmiyorum nasıl özetlesem. Açıkçası Attack on Titan'ı bir iki kelimeyle özetlemek çok yaban kalır. İçinde aksiyon da var, devrimi de var. Savaş diyebilirim ya. Savaş. Devamlı savaş olduğu için mi? Hayır. Şöyle. Mesela sen normal hani bir sivil bir halktan bir insan olarak, bir asker olmayarak demeye çalışıyorum. Sivil bir halktan bir insan olarak, yani sadece bir savaş görsen mantık olarak kendi tarafını tutarsın. Ama burada ne kadar senin yine yani Eren Meren falan filan tutsan da diyorsun.
karşı taraf da haklı yani. Bu yüzden savaş çok kötü bir olay yani. Yani karşı tarafın da kendi çıkarları var. Bunların da kendi çıkarları var. Şimdi bölümün adı neden bu kadar seviliyorlar efsaneleşmiş seriler? Seriler neden bu kadar çok seviliyor? Evet yani soru o yüzden Naruto'lara, One Piece'lere değiniyoruz ya. Tamam. Şimdi soru şu. Sence Naruto'nun bu kadar sevilmesinin en büyük sebebi ne? Bence en basit kült shonenlerden bir tanesinden olduğundan dolayı. Shonen nedir? Bir karakter vardır. Siz bu karakterin gelişimini izlersiniz. Karakter gelişimidir. Yan karakterler neler yapıyor? Hikaye akışı birazcık daha basittir. Çocukluğundan ölümüne kadar izleriz. Bu şekildedir. Ve Naruto gerçekten öyledir. Kanka bana bir shonen'i gerçekten shonen gibi hissedeceğim bir anime öner. Al sana Naruto'dur yani o. Yani bütün karakterleri iyi tanıdığımız için Naruto'yu daha çok insanlar seviyorlar. Doğru mu anlıyorum? Ya bütün karakterleri demeyeyim. Yani Naruto'yu diyelim. Hikaye Naruto zaten ve Naruto'yu izliyoruz. Zaten hikayenin temeli o. Ne var? Bir tane çocuk var. Kendi köyünde muhtar olmaya çalışıyor. Öyle söyleyeyim. Muhtar olmaya çalışıyor. Ve bu basit bir şey yaparken bu çocuğun hayatı çok daha farklıymış aslında. Biz bunu öğreniyoruz ve bu şekilde ilerliyor hikaye. Aslına bakarsan güç sisteminin de çok güzel olduğu, zaten ilk güç sisteminin bu kadar ayrıntılı olduğu animelerden bir tanesi ve bu kadar iyi olduğu hemen hemen tek serilerden. Yani şu an bile hala büyüler, jutsularla alakalı bir şey yapıldığında Naruto çakması diye bakılır yani. Peki çocukların kahramanı diyebilir miyiz ya da Tabii senin canım. hiç oldu mu? Mesela onunla ilgili ne diyebilirsin? Ben yani şöyle çok küçükken izlemedim. Ergenken, biraz da ergenden bir alt tabakadayken mi diyeyim. Ergenimsiyken izledim. Bundan kaynaklı olarak ben her böyle havalı bir karakter çıktığında ya of ya bu benim idolüm gibi bir şey diyordum yani. Naruto için. Yani Naruto için değil, Naruto'daki karakterlerden. Mesela Itachi'yi ben çok seviyordum. Itachi benim idolüm. Sasuke de öyleydi mesela. Sasuke diye mi okuyor? Sasuke'nin Naruto'ya göre daha karizmatik bulunmasının nasıl açıklarsın diye bir soru var burada. Daha öyle mi? Ya şöyle, Sasuke birazcık daha hani emo tarzı bir karakter. Hı-hı. Naruto birazcık daha hani şu an sokağa çıksan görebileceğin tiplerden bir tanesi. Yani Sasuke birazcık daha havalı. Ya abi kimse beni anlamıyor ya. Oturayım ben. Hepinizden çok daha iyiyim falan havalarına giren bir hip olduğu için. Aralarındaki ilişkiyi efsane mi yoksa hastalıklı mı buluyorsun ikisinin arası? Öyle bir soru var çünkü burada da. Ben bilmediğim için seni kadar arasındaki şey, onlar en iyi dost ve aynı zamanda en büyük düşmanlardı bir zaman. İşte o yüzden hani. Tabii canım yani şöyle, Naruto ile Sasuke'nin sol kolunun Naruto'nun sağ kolunun kopmasının sebebi aralarındaki husumeti geçiremediklerinden dolayı en sonki yaptıkları savaşta birbirinin kollarını kopartıyorlardı. Harbiden yani. Peki Naruto üzerinden devam edelim. Itachi miydi? Öyle mi okunuyor? Itachi. Itachi'nin sence bir kahraman mı yoksa bir anti kahraman mı? Şimdi bu biraz kahramanların neden bu kadar sevildiğini Naruto üzerinden gidiyor ama daha çok sorun var. Yok, Itachi'nin birazcık hikayesi farklı. Şöyle anlatayım. Itachi kendi ailesi, kendi klanı bütün Hokage değil, özür dilerim. Bütün Konoha'yı öldüreceği için, bütün Konoha ölmesin diye bütün ailesini katletmiş bir insan. Ya aslına bakarsan birazcık hani... Abi burada işte devreye girmiyor mu? Çocuklar için sakıncalı bir... Yok. Yani köyü kurtarmak için kendi klanını yok etmek fikri bile şimdiki helikopter anneleri için biraz riskli bir durum değil mi? Hop bir dakika, ne oluyor kardeş? Kim öldürüyor lan? Benim zamanımda Ben 10'ler, bir sürü çizgi filmler, onlarda da sürekli vahşet, öldürme oluşu vardı. Ben 10'de çok kimse öldürmüyordu. Ya tabii ki de öldürmüyordu ama yani ama animede ama sen bak bir önceki seride söyledin zaten.
hani oraya da getirmek lazım. Animeler çocuk filmleri değildir. Çocuk animeleri de vardır. Evet. Bu ama Naruto bir çocuk animesi aynı zamanda mı? Ya Yani bence zorluyorum öyle ya. seni. Birkaç tane kısmında sadece vahşet var diye şey olunmaz. Bu bir anime sonuç olarak. Bir hikaye anlatması lazım. Tabii ki de içinde vahşet olacak. Ama Ben 10'de saatine dokunup işte bir sürü kahramanlıklar yapılabiliyor Amerikan şeyinde. Orada daha ama az vahşet var. Amerika piyasası o çünkü. O çocuk gerçekten çocuklar için yapılmış bir şey. Bu herif çocuklar için yapmıyor ama çocuklar da izleyebilir. Bence yani şöyle bir olay var bak. Neden çocuklar animeleri izlemesin? Çünkü onlardan etkilenip psikolojik olarak bir şey olabilir ya da kötü etkilenebilir. Tamam. Ama Naruto'yu izleyip buraları gördüğünde çocuk kötü etkilenecekse bu birazcık ailede de sorun var demektir. Ya çocuk sadece bir tane gördüğü yerden etkilenmez çünkü. Şimdi ben kendimden bir örnek vereyim sana. Ben mesela Shogun izlerdim pazar günü. Aşağımızda, alt katımızda atölye vardı. Girerdim oraya. Abi adını hatırlamıyorum. Hemen bana bir çıta verir misin derdim. Kılıç yapardım. Girerdik birbirimize kılıçlarla Shogun'u canlandırırdık. Tamam. Şimdi Amerika'da Süpermen olduğunu düşünen bir çocuk pencereden atlayıp uçabileceğini zannedip kendine Türkiye'de Pikachu olduğunu zannedip pencereden atlayan. Türkiye'de de var değil mi öyle bir örnek? Ben yok Amerika'da da var Süpermen Var olduğunu yani, düşünülüyor. tabii. Şimdi bu durumda kötü örnek hani ben kötü tarafına da vurmaya çalışıyorum. Tabii ki kabul etmeyebilirsin ama hani böyle bir durum animede olmuyor mu? Yaşanmıyor mu? Ya da bu da normal bir süreç Ben mi? şunu anlatmaya çalışıyorum. Sadece çocuk bir tane gördüğü katletme şeyinden dolayı etkilenmez. Yani o çocuk illaki böyle bir şey görecek. Kendini yetiştirmesi lazım. Ama çocuk hayatında, ailesinde zaten sürekli böyle bir vahşet varsa belki anca o gördüğü şey onu tetikler. Ya bu biraz ailede de sorun vardır. Eğer o çocuk ondan etkilendi diyecek kadar bir olay varsa. Sıradaki soru şu o zaman. Madem bu kadar tam yerine geldik. Naruto'nun Ama Itachi'yi şeyi sormadım. Itachi'yi cevaplamadın mı? Itachi'nin sence bir kahraman mı anti kahraman? Hadi söyle bakalım. Ben verdin zannettim kusura bak. Ya da ilgilenmedim. Şöyle, neden böyle bir soru bulduğumdan kaynaklı olarak düşünüyorum. Şimdi çok basit anlatacağım. Naruto'da Edo Tensei denen bir olay var. Sen öldükten sonra belli bir süre zarfında Edo Tensei yapılarak sen geri getirilebiliyorsun. Sen geri geliyorsun ve Edo Tensei boyunca sen hayatına devam ediyorsun. Orada devam ediyor, kendi hayatını şey yapıyorsun ve Edo Tensei şöyle bir olay. Sen hiçbir şekilde yaşlanmıyorsun. Tamamen fiziksel ve sağlık açıdan en iyi formundasın. Kendinin prime dönemisin yani. Edo Tensei odur. Itachi bütün aileyi katlettikten sonra, kendi hastalıklarından dolayı öldükten sonra aslında bakarsan Itachi kötü bir adam olarak ölüyor. Sonra Edo Tensei olarak geri döndüğünde bütün herkes aslında Itachi'nin böyle bir olaydan dolayı bütün ailesini katlettiğini anlıyor. Ve Itachi Edo Tensei ile geri döndüğünde birkaç tane daha kötü adam daha Edo Tensei ile geri döndürülüyor ve Itachi bu Edo Tensei'yi yok ediyor. Ve bu kötü adamları da öldürmüş oluyor. Yani Olabildiğince aslında en basit anlattım. yani şunu mu anlamalıyım? Aslında anti kahramandan kahramana dönüştürülüyor Aynen. hikayede. Hikayede öyle oluyor. Aslında bu herif Yani sonuçta anti kahraman değil, kahraman. ya aslında işte kötü bir adammış da Hı. herkes onu kötü bir adam zannediyormuş da aslında o bir kahramanmış normalde mesajı verilmeye Mesajı çalışıyor. verilmesi. Sence Nötr yani. cevap yok. Nötr. Peki Naruto'nun en etkileyici dövüş sahnesi hangisiydi sence? İzlediğin kadarıyla bilmiyorum 1 milyon tane bölüm Evet. izledin mi ama Yani en şöyle- etkileyici falan. Çünkü daha önceki bölümlerde farklı şeyler için sordum ama Naruto ile ilgili var mı öyle bir cevabın? ya şöyle bir sürü güzel dövüş sahnesi var ama en kötü şeydir. Rock Lee ve Gaara'nın bir dövüş sahnesi vardır. İlk Naruto'da, ilk bölümlerde herkes bilir o dövüş sahnesini. Herkes çok sever o dövüş sahnesini çünkü o zamanın teknolojisiyle çok iyi bir şeydir.
Çok iyi anlatamadım ama çok güzel bir seridir. Talk no Jutsu. Doğru mu okuyorum? Talk no Jutsu. Ne soracaksın Talk no Jutsu ile? Doğru mu okudum? Evet. Efsanesine katılıyor musun? Naruto'nun herkesi konuşarak ikna etmesi abartılı mıydı? Şimdi Şöyle, sadece senin izleyeceğin bir anime programı değil ya bu. Talk no Jutsu'nun ne olduğunu anlatayım. Anlat bakalım. Şöyle. Bu arada sorular güzel değil mi? Şöyle ya, biraz komikmiş. Arkana yaz. Talk no Jutsu şöyle bir olay var. Naruto bazen hani şey böyle savaşların ortasında durup bütün savaşların ortasında durup aslında sen böyle bir insan değilsin. Sen böyle bir insan değildir hiçbir zaman falan deyip giriyordu. Millet de buna çok dalga geçiyor. O yüzden hani talk, konuşmak, orada işte bilmem ne jutsusu, bunun konuşma jutsusu olarak millet biraz... Disiplini gibi bir şey mi oluyor? Hayır, jutsu şey yani gücü demek. Yani Goukakyu no jutsu, Goukakyu büyük ateş topu demek. No jutsu da gücü anlamında var. Anlatabildim mi ama Japonca öğretmeyeceğim burada zaten. Yok ben tabii konuyu anlamaya yani çalışıyorum. Şöyle Talk no Jutsu bence harbiden olan bir durum. Mangaka bazen harbiden fan servis üretmek için millet dalga geçsin diye ürettiği bir durum oluyor bazen yani. Peki gelelim One Piece olayına. Sence One Piece neden hala bu kadar popüler? Bitmeyen bir hikaye. Çünkü Bla bla yani. Neden? Vay hala niye bitmiyor abi? One Piece'in formülü çok güzel tutturulmuş bir şey ki çünkü. Arc denen bir sistem var. Arc herkes bilir. Arc şöyle bir şeydir. Karakterler bir döneme girer ve bu dönem arasına arc denir. Atıyorum işte Beyaz Saray dönemi. Ona Beyaz Saray dönemi demiyorlar da Beyaz Saray Arc'ı diyorlar. Ve animeler arc oluşur. İşte bilmem işte atıyorum Naruto'dan mesela bahsedeyim. İşte Naruto'nun büyüme arkı, işte şununla savaşma arkı, işte Naruto'nun işte şu psikolojisinden çıkma arkı falan filan derler. One Piece'te arkların üzerine yazılmış bir seri olduğundan kaynaklı olarak yani sonuçta direkt One Piece'e gidilmiyor. O One Piece'e gidilirken o aradaki yaşanan olayları, işte gemiye gelen tayfaları, Luffy'nin gelişimi, tayfanın kendi hayatının gelişimi, işte atıyorum gemilerin yanmasını, onların arasındaki savaşları gördüğü için ve o arkların çok güzel yapılmasından dolayı hala devam eden bir seri. Yani güzel formüle oturtulmuş. Ve insanlar sıkılmıyorlar yani. Hayır canım. Peki Luffy'nin en sevdiğin yönü ne? Onu sıradan bir karakterden ayıran şey nedir? Luffy komik bir adam ya. Yani şey olarak yani mizahseni olan bir herif. Yani mesela hani Naruto'da da birazcık mizahsen yapılmaya çalışıldı. Ama mesela çok tutturulmadı. Çünkü yani öyle bir adam değil. Ama Luffy her zaman hani böyle yani lastik çocuk ve aynı zamanda salak herifiyle yapılıp her duyguya girilebildiği için dramaya da giriliyor, komediye de giriliyor. Her hikayeye sokulabildiği için güzel bir karakter aslında. Peki. One Piece'in dostluk teması mı sence ön planda mı? Özgürlük arayışı mı ön planda? Ya da hikayeyi devam ettiren tarafı sence? Bence One Piece'in ön planda olan kısmı şey. Yani birlik beraberlik. Gerçi dostluk dedin değil mi? Hı. Bence dostluk olabilir. Çünkü yani, özgürlük arayışı da uzun soluklu olmasının bu bir korsan animesi. Evet. Bir korsan animesi olduğu için hiçbir korsanın tayfası olmadan gezdiğini görmezsiniz. Tayfası olan, ne kadar iyi tayfası olan korsan iyidir zaten. Bundan kaynaklı olarak Luffy'nin tayfası, Luffy'nin arkadaşları bu kadar Luffy ile kenetlenmiş ve kendi çapında iyi ki Luffy bu kadar güçlü yani. Peki şöyle bir efsane varmış. Ben bilmiyordum One Piece ile ilgili. One Piece aslında hazine değil, yolculuğun kendisidir diye bir efsane. Evet. Onunla ilgili gülmemin sebebi şöyle, bilmediğim için yani. Yoksa İlk bölümde bir tane adam var. Şu adını hatırlamıyorum. Lütfen bana laf yapmayın. İlk bölümde bir tane adam var. Bu herif korsan kral diye geçiyor. Bu herif yakalanıyor polisler tarafından. Evet. Ve idam edilecek. İdam edilirken diyor ki ben korsan kralım ve bütün hazinemi One Piece diye bir yere gömdüm diyor. Onu bulan kişi
yeni korsan kral olacak ve benim hazineme sahip olacak diyor. Sonra herifim işte idam ediyorlar ilk bölümde. İlk bölümün ilk sahnesi bu yani. Sonra bütün herkes lav 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 gidip One Piece'i bulmaya çalışıyor. İşte 1200 bölümdür onu arıyorlardı temel olarak. O zaman bu efsanede aslında hazineyi aramak değil de bu yolculuğun bir hazine olduğu gibi düşünülüyor ama yani... Senin kendi görüşün ne? Şöyle birazcık temele gideceğim. Zorlama beni. Mangaka Eiichiro Oda gidip de bize ya aslında yolculuk da bir şey yoktu derlerse ya o kadar o kadar seni büyüttük, besledik. Vallahi bıçaklayabilirler herifi yani. Anladım. O yüzden zaten hani millet de o yüzden birazcık bir şeye diyor. Bağlayacaklar diyorsun. Aynen ya. Şöyle millet o yüzden şey diyor. Belki de yeteri kadar sükse oluşturamayacağı için bu kadar uzatıyor konuyu. Yani, sonu. Bulduğu hazine bu kadar sükse. Yani Lost'un sonu gibi yani. Yani millet şey diyor yani. Belki de o kadar tatmin edemeyeceği için bu kadar uzatıyor konuyu. Ölmeyi bekliyor tarzında bir olay da var. Yani Berserk gibi öleyim de belki hikaye yarıda geçsin. Belki birisi bitirir hikaye falan filan diyor. Şöyle bir soru var. Oda'nın karakter tasarımları hakkında ne düşünüyorsun? Oda dediği şey değil mi? Mangakası. Abartılı mı yoksa kıvamında mı? Bence bu soruya biraz dürüst cevap vermeni istiyorum. Yani hepsine dürüst veriyorum da hani acımasız mı diyeyim, nasıl diyeyim? Yani şöyle ben One Piece'in... çok güzel bir soru var. Of, darmadağın edecek seni. O zaman hızlı cevap vereyim, soruyu merak ettim. Ben One Piece'in çizimleri konusunda hep böyle bir şikayetçiyimdir. Hı hı. Hep böyle bir tuhaf çizilir benim için karakterler. Böyle yani kadın karakterler tuhaf bir fiziği vardır. Erkek karakterler tuhaf bir güçlü çizilir. Böyle V şeklinde çizilir. Kadın karakterler düz ilerler. Bir anda kocaman bir göğüs çizer, sonra tekrardan kafa çizer. Bir tuhaf bir Eiichiro'nun bir çizim tarzı vardır. Özür dilerim. Ama her mangakanın kendi çizim tarzı olduğundan ve onun kişiliğini yansıttığından dolayı ben bu soruya o da o şekilde çizmeyi seviyorsa o şekilde çizmeye devam etsin lütfen. Saygı duyarım diyorsun. Peki, çok güzel bir cevap. Sence One Piece'te olan bölümü kapatmak için soruyorum. Sence One Piece'in finali nasıl olacak? Tahminin var mı? Vermek zorundasın bu soruya, cevap ben ne bileyim. Şimdi Sanji diye bir karakter var, tamam mı? Of. Ya yapma, adam izleyecek şimdi, çok ayıp ya. Abi özür dilerim. Saygı duyuyorum. Abi geleceğim bir ara Bakırköy. Yeni oyunlar için geleceğiz, evet. Şimdi Sanji diye bir karakter var, tamam mı? Aman kayıtta mı izleyemedim, patladı ya. Bırakırdım. Ses kaydı hakkında bir sorunumuz vardı. Sanji diye bir karakter var, tamam mı? Yani Luffy'nin manevi babası diye geçer ve ilk bölümlerde görürüz. Sonra ortadan kaybolur. Bence sonu Sanji ile alakalı bir şekilde bitecek. Sanji zaten bir manga panelinde şey yazıyor. Todd muydu? Onun bir adamı var, tamam mı? Şu an adamı hatırlamıyorum. Todd diye hatırlıyorum. Yanlış olabilir. Todd diyeceğim ama şimdi. Diğer YouTuber'lar gibi diyelim ki. Hatırladıysanız yorumlara yazın. Şimdi Todd olması lazım ama olmayabilir. Todd diyeceğim ben şimdi. Bir manga paneli var. Ben onu ilk gördüğümde dedim ki tamam bu şekilde olacak. Manga paneli şu şekilde yazıyor. Merak etme. Todd diyor, viskisinden bir yudum alıyor. Viski kötü bir şeydir bu arada. Viskisinden bir yudum alıyor. Hadi artık One Piece'i bulalım diyor. Sonra kalkıyor gidiyor herif. Manga paneli bu şekilde bitiyor ve ben onu ilk gördüğüm an dedim ki tamam dedim, bu şekilde bitecek ve Luffy Sanji ile kavga edecek. Yani bir aralarında bir fight olacak. Çünkü o kadar güzel bir sahne ki, o kadar bir ters köşe yapıyor ki adamı. Nasıl falan oluyorsun yani. Vay be. Aynen. Gelelim Attack on Titan. Yine Attack on Titan konuşuyor. Hayır. Şimdi bölümleri şöyle yaptık. One Piece, Naruto, One Piece ve Attack on Titan'ı... Bleach nerede kardeşim? Bleach var mı? Bleach yok. Vallahi öyle hazırlamışım. Kusura bakma. Bleach'i de ayrıca iliştiririz. Eren Yeager. Eren Yeager. Yega'nın
Şimdi ben Attack on Titan'ı izlediğim için şimdi çok izlemedim tabii. 2-3 bölüm izledim ve dedim ki ben bunu ayık kafayla izlemeyi. Yani ne derler ona? Dingin kafayla izlemeliyim. Evet. Anladın mı? Çünkü biraz daha o yüzden biraz şeyim hani konuya biraz gerginim. Anladın mı? Niye izlemedim diye kızıyorum kendimi. Doğru zamanı bulamıyorum. Her başlayacağım zaman şimdi doğru zaman değil diyorum. Bilmiyorum bula bula işte. Ben hala bir de eski kafayım ya. Ben daha hala işte Cowboy Bebop'lardan falan. Hani ben o kültürden gelme bir adamım ama bunda da ilginç bir hayal gücü var. Hani benim bence animelerin kendi adıma söylüyorum Erol Çelik olarak animeleri beni büyüleyen kısmı gerçekten arıza şeyleri, konular. Ha biraz abartıyorlar. Devamlı bir güç var. Devamlı yok elinden bu çıkıyor, bu orasından. Oraları biraz sıkıyor beni. Yani Cowboy Bebop'ta yok yani mesela adam. Yani, Spaki. Biraz chill bir anime. Neyse çül neyse. Eren Yeaga'nın karakter dönüşümü seni şaşırttı mı? İyi bir karakter şu gelişimi. Şu an var ya Naruto, One Piece Bleach konuşmadık ya. Şu an bütün zevkim kaçtı. Bleach'le ilgili de soracağım sana ama süreye bakıyorum yok. Bu bölüme yetişmez Bleach. Evet, Bleach'e özel bir seri yaparız daha sonra ya çok seviyorsan. Tamam. Evet. Eren'in karakter dönüşümü seni şaşırttı mı? Yani bu ne demek? Karakter dönüşümü kısa bir anlat. Karakter dönüşümü şöyle anladım. Yani sormak istediğin soru sanırım şu. Eren'in daha önce böyle hani birazcık hani iyi bir adam olup sonunda kötü adamları geçmesinin şaşırttı mı diyorsun? Hayır, ben açıkçası bekliyordum. Çünkü daha ilk bölümlerde bu herif şey oluyorsun. Ya bu herifte bir sorun var oluyorsun. Biraz kafadan kontak diyorsun yani. Ve yani idealleri şey yani ilk bölümlerde ne oluyor? Bütün köy halkına devler basıyor ve Eren'in annesi öldürülüyor. İlk bölüm bu. Spoiler değil yani. İlk bölümde Eren'in annesi yeniliyor ve Eren diyor ki ben hepinizi öldüreceğim diyor. Buradan diyorsun Eren'e bir şey olacak diyorsun. Yani çok uzun sürüyor olması. 3 sezonu izliyorsun. Ne diyorsun ya? Aynen. Ben daha çabuk oluyor zannediyordum. 3 sezon mu izleyeceksin? Şaka yapıyorum. Sonra 3. sezonun sonunda 4. sezona doğru Eren hepten böyle gidiyor. Isayama hepten böyle bir kendini aşıyor. Konuları birazcık değiştiriyor. Dur diyor böyle bir ya bir de şöyle yapayım falan böyle değiştiriyor. Ondan kaynaklı olarak yani şöyle güzel bir karakter gelişimi. Güzel bir hani böyle nasıl anlatılır? Hani, o bir virajı güzel bir dönüş. Ama ben bekliyordum. Ama birazcık benim beklemem şey yani anlamıştım gibi bir olay yani. Yani Attack on Titan olmazdı bu karakter dönüşümü diyebilir miyiz? Tabii. Süper. Peki, yoksa çok da basit bir yapım olmazdı yani basit bir yapım gibi olurdu. Çok sihirli bir soru. Attack on Titan'ın Attack on Titan'ın büyük gücü sence hikayesi mi, atmosferi mi? Hikayesi. Ya atmosferi. Biz de boş sorular hazırlamadık. Bayağıdır hazırladım ya o yüzden okuyorum şeyi. Hani daha önce çalıştım biraz da ama şimdi unutmuşum. Yani şöyle atmosferi gerçekten çok güzel olan bir seri ve yani şöyle genel olarak hani dünya tasarımı da çok güzel bir seri. Sen dünyayı sadece o 4 kademe duvar arasından zannediyorsun. Ama bir bakıyorsun farklı bir dünya daha varmış. Evet. Böyle olunca yani harbiden atmosfer ama bir şu an seçemedim biliyor musun? Kalalım. Bence seçmek zorunda değilsin abi. Peki soru şu. Özgürlük Attack on Titan'da nasıl bir tema olarak işleniyor? Bir şey diyeyim mi? Özgürlüğü gerçekten çok güzel işliyorlar. Yani Anlat şöyle bize. bir panel var. Freedom diye. Tamam, özgürlük demek zaten değil mi? Eren'in artık böyle harbiden tanrı kesimi boyutuna dönüşüp kendini bulutların ötesinde böyle şey yaparak Gyudama yaptığı böyle yapıp böyle kendini artık özgür hissettiği bir döneme giriyorsun. Ve orada şey oluyor hani 4 duvar vardı ya. Ulan duvarların adını hatırlamıyorum. Neyse. Önemli değil. 4 duvarın arasında o duvarların arasında kast sistemiyle yaşayan insanların bir anda aslında oradan farklı bir dünyada da yaşayabileceklerini gördüğünde
gerçekten o böyle kuş kafası gibi oraya sıkıştırıldıklarını anladığında gerçekten bu insanlar özgür değilmiş diyorsun. Çünkü güzel anladım şimdi. İzlemediğim halde çok iyi aynen anladım. orayı anladın değil mi? Çünkü o duvarların ötesine niye geçiriliyor? Bir ekip var. O duvarların ötesine o devleri öldürülmesi için geçiriliyor. Çok güzel bir yapım aslında. Süper. Peki Levi'nin soğukkanlılığı mı, Eren'in deliliği mi daha etkileyici diye bir soru var. Levi'nin hangi soğukkanlılığı? Liva diyeyim. Levi. Cahil diyecekler ama ne yapayım? Levi'nin soğukkanlılığı mı, Eren'in deliliği mi? Daha etkileyici diyor. Herhalde Levi derim ya. Çünkü Levi bir kaptan. Yani direkt komutan. Yani bundan kaynaklı olarak Levi bütün bir ekibi yönetebilirken soğukkanlı. Yani şöyle bir sahne var. Bu biraz spoiler olabilir ama çok da önemli değil. Levi şarap, omurilik sıvısı diye bir şarap veriliyor. Karşı şeyden, karşı dünyadan diyorlardı oraya da. Karşı ülkeden diyeyim ben. Öyle anlaşılır. Şarap veriliyor ve Levi ekibiyle beraber gezerken oradaki devleri falan temizledikten sonra gidiyorlar. Ya komutanım işte ya biz de çok yorulduk ya. Şu şaraplardan hani böyle bir şey takılsak mı diyor ki Levi hayır diyor. Niye içiyorsun şarapları falan diyor. Ya komutanım yapmayın böyle biraz takılalım biz de falan filan diyorlar. İyi tamam hadi için diyor Levi da. Bütün hepsi içiyor, Levi içmiyor. Fakat şöyle bir olay var. Omurilik sıvısı denen bir şey var. Birazcık basit anlatacağım. Biraz karışık bir olay çünkü. Zeke diye bir karakter var. Zeke normalde Eren'in abisi. Buraya vurmadan yapalım. Eren'in abisi. Ya biyolojik abisi. Tamam. Ve aynı zamanda maymun devin de sahibi. Maymun dev ise devlerin komutanı gibi bir şey diyebiliriz. Bu maymun dev ne zaman bağırırsa etrafta devler ortaya çıkıp oraya yaklaşıyor. Ve aynı zamanda bu maymun dev eğer bağırırsa omurilik sıvısı diye ürettikleri şey içilen ya da ona enjekte edilen kişiler bağırdığında bunu duyarsa omurilik sıvısı devreye girerek onları deve dönüştürüyor. Akılsız devlere dönüşüyorlar. Bütün herkes şarabı içtiklerinde içinde omurilik sıvısı olan şarapları içtiklerinde... Spoiler vermiyoruz değil mi bu arada? Biraz. Yok yani biraz spoiler ama çok da önemli değil yani spoiler. İzlemeyen anlayamayacak yani, zaten. izleyemeyen Benim anlamayacak. gibi böyle mal mal bakacağız. Aynen, oraya geldiğinizde de buranın burası olduğunu anlamazsınız. Omurilik sıvısı içildikleri için bu maymun dev bağırdığında bütün Levi'nin ekibi deve dönüşüyor. Ve Levi bütün soğukkanlılığını koruyarak maalesef ki o yine soğukkanlılığını koruyor ama onun gözlerindeki o çökmüşlüğü görüyoruz biz. Bütün soğukkanlılığını koruyarak maalesef ki bütün ekibini öldürüyordu. Dev bir şekilde. Dev hallerindeyken zaten Levi'ye şey denir. Tek kişilik 100 asker diye. Yani 100 deve eşdeğer gücü vardır tarzı bir şey deniyor da şu an tam olarak neydi hatırlamıyorum. O zaman Levi'nin sakinliğini ve bu eylemlerini daha etkileyici buluyorsun. Peki Eren'in eylemlerini haklı buluyor musun? Yani aslında o bir kahraman mı, anti kahraman mı? Şöyle, sorusu geliyor. Yegaristler vardı. Şu an çok konuyu hatırlamıyorum. Bu Attack on Titan'ı izledi herhalde bir 2-3 sene olmuştur. Ama yani sürekli böyle şeyleri konuştu. Zaten aklında kalanları alıyoruz ya, daha aslında özel oluyor. Çok bilsen çok spoiler vermen gerekir. Aynen, çok konuşman gerekir. Ya Eren'i haklı buluyor muyum? Şöyle, Eren ne istiyordu biliyor musun? Eren tüm dünyanın aslında özgürce yaşamasını istiyordu. Fakat bu savaşların oluşumundan dolayı, bunlardan dolayı insanların özgür kalmamasından dolayı ve kendi hayatındaki çelişkilerden dolayı şey kalıyordu herif. Sürekli böyle bir arada kalıyordu. İnsanların özgür olmadığını hissediyordu. Bundan kaynaklı olarak zaten tabii ama yok ya, Eren'i haklı bulmuyorum. Niye o zaman ki insanların %70'ini öldürüldü deniyor ki? Yok, hayır. Boş şer.
Şimdi Attack on Titan'la ilgili son bir soru soracağım. Aslında Attack on Titan'la ilgili konuşmak beni biraz daha mutlu ediyor. Çünkü rahatsız edici bir ikilem var orada. Rahatsız edici bir atmosfer var. Kesinlikle. Şimdi Naruto, One Piece işte bilmem bunlar bana biraz daha yani kızmasın kimse de daha çocuksu geliyor. Daha bir olabilir. hani o bir izlemediğim için belki yani illa aradaki bölümleri izlemişimdir ama burası benim sevdiğim tatta. O eski animelerin verdiği tadı veriyor. Anladın mı? O rahatsızlık. Zaten yani bana sorsan out midir, shonen midir, seinen midir? Yani karışık derim yani. Seinenlik de vardır, shonenlik de vardır derim. Peki soru şu. Titan dönüşüm sahneleri mi daha etkileyici yoksa insan karakterlerinin çatışmaları mı diye bir soru yazmış. Doğru mu söyledim? Evet. Yani şunu anlatayım. İlk 3 sezon boyunca full işte milletin o titanlarla dövüşmesini izliyorsunuz. 4. sezondan sonra insanlar insan olarak birbiriyle çatışıyor. Tamam. Ve savaş insanlar arasında. Titanlar ikinci plana atılıyor. Mantık olarak. Titanlar birazcık da artık insanların dönüşüp o gücü kullanarak savaştığı bir olay oldukları için hangisi daha şeyde dersen aksiyon şeyine bakacak olursam tabii ki de devlerle ama daha böyle seinen kafasına bakacak olursam daha böyle vurucu ve böyle yani böyle o kelimeyi bulamadım, anlıyor musun? O daha böyle içli dışlı, bana daha öyle duyguyu verdiği için insanlar arasındaki savaşları. Daha etkileyici diyorsun. Aynen. Peki son birkaç tane hızlı soru sorup bu bölümü bitirelim. Bence çok lezzetli oldu. Biraz başlarken kabul etmedi bünyem One Piece falan dediler ama çok güzel ilerledik. Nasıl okunduğunu bilmiyorum. Slice of Life. Türkiye'de neden daha fazla Slice of Life türü izleniyor sence diye bir soru var. İzleniyor mu, izlenmiyor mu? İzlenmiyor, pardon. Hiç izlendiğini zannetmiyorum. Yok, özür dilerim. Nedir bu? Ben bilmiyorum. Slice of Life işte hayat kesitleri. Bir iki bölüm önce bahsetmiştim aslında. Evet, anladım hayattan ama. kesitler hani böyle işte sabah çocuk uyanıyor, okula gidiyor, işte bir tane kız var, işte onunla beraber Daha dramatik takılıyor. altyapı mı? Yani dramatik değil, hani böyle hayattan kesitler, birazcık da hani vlog tarzında olanlar. Hı-hı. Neden izlenmiyor? Çünkü biz yani sevmiyoruz. Slice of Life'lar birazcık romantik animeler olur genelde. Ya da şey olur, basit bir teması vardır, onu izlersiniz. Ya da bir sosyal mesaj vermeye çalışıyordur falan filan tarzında bir şey olur. O şekilde olurlar. Yani bundan kaynaklı olarak çok... Türkler niye izlemiyor biliyor musun? Türkler sadece aksiyon ya da bir konusu olsun istiyor. Orada öyle bir durum yok. Orada öyle bir durum yok. Aslında bu biraz festivallik filmlerle aksiyon filmler gibi bir durum. Evet. Bence öyle. Ya onlar çok festivallik filmlere girer mi? Hayır, ama hani böyle birazcık çıtır çerez, biraz böyle hani böyle nasıl anlatayım? Hani bugün çok kafam yorulmasın. Hani böyle basit bir şey izleyeyim tarzında, zaten hayattan kesitler olur yani. Peki Death Note'un Türkiye'de bu kadar kült olmasının sebebini hani... Çünkü bütün millet ilk başta onunla başlıyor izlemeye ve aynı zamanda Death Note birazcık şeydir yani. Kötü de bir konusu yok bence. Yok, Death Note gayet güzel bir konu ama hani böyle artık bazı şeylerin içinde fandom girince bana bir oluyorum yani. Evet, karışıyor. Kuduruyorum artık bir saatten sonra. Herkesin fikri olmasın be kardeşim yani. Yani Türk izleyicisi aksiyonu seviyor klişesi sence doğru. Evet. Değil mi? Tabii. Yani bunun başka bir özeti yok yani. Yok, hayır, kesinlikle. Çok seviyorlar. Evet. O yüzden o... Çünkü neden? Vurgu kırılı bir şeyler yani. Mesela ben de daha distopik filmleri, daha böyle bilim kurgu, daha yaşanması ihtimali dışında olan filmleri seviyorum ama içinde insanların daha real oldukları, yani güçler değil de onları seviyorum mesela. Niye ben katlıysam kendi? Bir anime karakteri Türk olsaydı sence hangi seride hangi karakter olurdu diye bir soru sormuş. Çok çocukça bir soru. İstiyorsan geçebiliriz. Adı Eren olsun işte. Ama Türk olsa şimdi Attack on, aslında bundan bir bölüm bile çıkar da, yani Attack on Titan'daki Eren. Yani şöyle, Erwin Smith diye bir karakter var. Bütün herkesin komutanı. Ve Isayama bir röportajında, ne kadar doğruluk payı vardır bilmiyorum.
After record diyorum. Off the record söylüyorum bunu. İsay ama bir röportajında şöyle diyormuş. Hala söylüyorum. Bu doğru olmayabilir. Erwin Smith'i Atatürk'ten esinlenerek yaptım. Çünkü gerçekten öyle bir karakter. Vay. Yani hareketleri, genel olarak milleti gazlaması. Sence öyle mi? Öyle. Herif şey diyor. Kalbinizi adayıp ölmeye gidiyoruz diyor. Ama birçok komutan bunu diyebilir. Yani diyebilir Atatürk'le mesela hani Atatürk'ün lafı var ya, ben size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum diye. Hani oradan esinlenerek bir şey yapılmış olabilir. Çünkü Japonların çok severler Türkleri. Evet, tam olarak onu diyecektim. Tabii. Koreliler, Japonlar Atatürk'ü çok sever. Niye sevilmesin ki? Tabii aynen. Atatürk'ümüzü sevmeyen taş olsun ya. Neyse, daha ağır konuşacaktım da şimdi. Bu başka bir durum. Bu bölümde efsaneleşmiş serilerden işte Naruto, One Piece ve Attack on Titan'dan bahsettik. Bleach yok. Bleach bu üçünün de üstünde bir deyip falan kurtarmaya çalışayım. Ne bileyim, 3 tanesini seçmişiz. Yani Big Three normalde One Piece, Naruto ve Bleach'tir. Ama bilmiyorum, mesela Attack on Titan yapmışsın. Önemli değil. Herhalde biraz daha Türklerin de şeyi girsin diye. Olabilir. O yani ilk 3'te Bleach de vardır diyorsun. Ya Big Three denen bir olay var zaten. Bleach, Naruto, One Piece. Bir de bunların atası olarak Dragon Ball vardır. Ama o Big Three'ye girmez. Çünkü Dragon Ball zaten hani şeydir. Dragon Ball onların babası. Onlar oynuyor o toprak bahçede. Tamam, biraz biz farklı yapalım. İlla Big Three olmak zorunda değil. Ya usul öyledir Bizim Big Three'miz de bu olsun diyelim. Olmasın. Bleach niye yok ya? Bleach'le ilgili şey yaparız. Bunun gibi böyle deli sorular sorarız. Ya da bir üçlü daha belirleriz. Bir şey yaparız ya. Bu arada senin eski bölümlerini izleyen herkes Bleach'le ilgili ne kadar çok anlattığını, susturamadığımızı bildiği için belki o yüzden koymamış olabilirim yani. Zaten çok konuşmuşum değil mi? Aynen. Çok teşekkür ederim. Ben Kapanış teşekkür ederim. senden, buyurun. Dojo'nun bu bölümünü izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Herkese çok teşekkür ederim. İyi günler.